Merhaba, ben Özkan. Ses mühendisiyim. Aynı zamanda yoga eğitmeniyim. Fakat bu evi inşa ettikten sonra ahşap işleri yapmaya karar verdim. Kendi atölyemi kurdum ve ahşap işleri yapıyorum. Merhaba, ben Ceyda. Videografım ve çocuk kitabı yazarıyım. Bugün ellerimizle yaptığımız evimizi ziyaret edeceksiniz. 3 yıl öncesine kadar İstanbul'da yaşıyorduk. Daha sonra Özkan tam bir doğa aşığı ve ben de çok seviyorum doğayı. Doğada yaşamaya karar verdik fakat tam olarak nerede yaşamak istediğimizi bilmiyorduk. Biz de fırsat buldukça, zaman buldukça Çanakkale'den başlayarak bütün kıyı şeridinde ilgimizi çeken yerleri gezmeye başladık. Çanakkale'de Assos, Bayramiç köyü civarlarını gezdik, Bayramiç'in köylerini gezdik. Oradan İzmir'e indik. İzmir'de Urla, Seferihisar çevresindeki köyler çok ilgimizi çekiyordu. Oraları gezdik fakat bir türlü tam olarak içimize sinen bir yer bulamıyorduk. Çünkü ben ne yaparsam yapayım bir tarafım şehri istiyor. Ondan da ilham alıyorum. Yani orada işte ne bileyim bir kafede oturup kahve içmek, bir bara gitmek hoşuma gidiyor ama Özkan tamamıyla doğayı seviyordu. O yüzden de bir türlü karar veremiyorduk. Bir gün bir arkadaşım beni aradı, dedi ki, bu arada Bodrum hiç aklımızda yoktu. Çünkü küçük bir İstanbul olarak görüyorduk orayı. Dedi ki gelin size göstermek istediğim bir yer var. Bodrum'a geldik atlayıp ve bizi bir köyüne getirdi Bodrum'un. Görür görmez aşık olduk. Çünkü tam olarak Özkan'ın aradığı şey vardı. Karşımızda orman vardı. Tamamen doğayla iç içeydik ve burası hiç Bodrum'a benzemeyen bir yer. Ama aynı zamanda arabaya bindiğimizde yarım saat ötede de Bodrum gibi bir yerde bütün imkanlara sahip bir yerde yaşıyor olacaktık. Bu da beni çok cezbetti. Ve havaalanı vardı. Çünkü işimiz gereği İstanbul'a gidiyoruz geliyoruz sürekli. Dolayısıyla yani hiç düşünmeden burada yaşamaya karar vermiş olduk. Sonra ikinci aşamaya geçtik. Nasıl ev yapacaktık? Çünkü Özkan'ın da benim de hiçbir bu konuyla ilgili ne birikimimiz var ne bir bilgimiz var. Sadece biz kendi evimizi yapmak istiyoruz hayaliyle bu yola çıkmıştık. Bu ahşap ev yapımı ile ilgili bir kitap elime geçti. Melih Aşanlı'nın Geleneksel Yapı Teknikleri kitabı. Kendi evinde yapabileceğin sıfırdan başlayarak evin sonuna kadar kendi başına bir evi nasıl yapabilirsin? Yapamazsan da en azından hani yöntemleri olsun, işte böyle bir yol gösterici, böyle bir guide bir kitap. Hemen okumaya başladı. Gerçekten öyle yani. En başından, temel kısmından evin sonuna kadar bir evi tek başına nasıl yapabilirsin veya tabii ustayla nasıl yapabilirsin, arkadaşlarla nasıl yapabilirsin onu anlatan bir kitap. Mail adresini de yazmış işte oraya. Hani herhangi bir şekilde bir danışmanlık isterseniz ya da bir sorunuz varsa yazın. Muhtemelen cevaplarım diye. Yazdım. Cevap da yazdı. Başladık konuşmaya. Ya dedim bu konuyla ilgili bize danışmanlık ver. Ya gel buraya beraber yapalım ya ustan, ekibim kim varsa onlarla beraber Bodrum'a gelin. Yani bunlar üzerinden konuşalım. Tamam dedi, ben Bodrum'a geliyorum, eşimi de alıyorum. Evi de dedi, seninle beraber yapacağız. Neyle karşılaşacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Tek bir usta bile girmedi bu eve. Mesela şap atmadan önce, bir gün önce YouTube'da nasıl şap atılır videoları izleyerek yaptık. Şapını, seramiğini, iç kaplamalarını, dış kaplamalarını, yalıtımını, her şeyini. Ve benim açımdan hiç kolay bir süreç olmadı ama inanılmaz bir anı oldu tabii. Yani aslında ilk hayaller kurarken Sims'te evler çiziyorduk. Yani o evlerle hiç alakası yok bu evin. Çünkü hem o evde yaşadıkça hem de biraz böyle buna kafa yordukça gerçekten ben nasıl bir mutfak istiyorum, nasıl bir alanda yaşamak istiyorum, yatak odam nerede olsun istiyorum gibi şeylere kafa yordukça bu şekli aldı. Bu salonun genişliği, tek parça olması çok hoşumuza gidiyor. Her şeyi burada yapıyor olmak, benim hemen arkada çalışıyor olmam. Ben mesela özellikle bu evi yaparken ayrıca bir çalışma odamız olsun istemedim ya da odam olsun istemedim. Çünkü çalışırken burada hani kendimi soyutlanmış hissetmektense ne bileyim Özkan'ın bana laf atması ya da gidip işte mutfaktan su alıp gelmek falan çok hoşuma gidiyor. O yüzden çalışma odamı hemen merdivenin altına yaptım. Daha doğrusu çalışma masamı. Hayalimiz aslında sobayı duvara dayamaktı. Sonra Özkan'la birbirimize baktık. Yani bu tehlikeli olmayacak mı? Sonuçta ahşap bir evde yaşıyoruz. Ne kadar yalıtım yaparsak yapalım. Yani taş duvar yapamadık. Statik sebeplerden dolayı. Ağırlık binmesin diye. O zaman tam böyle getirip buraya koymuştuk sobayı. Aldıktan sonra. Neden burada durmuyor ki dedik. Çünkü tam ortada olduğunda evi inanılmaz ısıtıyor. Odamız yukarıda olduğu için yukarıda çok güzel sıcaklık geliyor. Ve sobayla gerçekten mükemmel, tek bir kaynakla mükemmel şekilde ısıtabiliyoruz evi. Bir de koltuğun burada olması çok mantıklı çünkü inanılmaz bir orman manzarası görüyor. Şu an hala 4 tane güneş panelimiz var.
ucu ucuna yetiyor. Suyumuz da her ay Mustafa amca sağ olsun traktörüyle 3 ton su getiriyor. Pompayla depoya basıyor. Biz de depoyla hidrofordan evin içine alıyoruz. Su kullanımına çok dikkat ediyoruz. Sadece bunu zor getirebildiğimiz için değil, doğasal, yani çevresel faktörlerden. Geçen kış hiç olmadığı kadar soğuk oldu Bodrum ve 2 ay boyunca kesintisiz yağmur yağdı. Hiç güneş çıkmadı. Paneller ne yapsın? Elektriksiz kaldık. Jeneratör var, biraz kompanse ettik falan ama geçenlerde biri neden ev tipi rüzgar paneli düşünmüyorsunuz dedi. Sanırım bu kış bir tane de onu ekleyeceğiz. Elektrik bağlatmayıp, şebeke elektrik bağlatmayıp güneş paneli kullanmamızın diğer bir sebebi de açıkçası çok fazla bir elektrik tüketimimiz yok. Klima çalıştırmıyoruz, kışın ısıtıcımız yok çünkü sobamız var. Fırın çok az çalıştırıyoruz, belki yazın çalıştırıyoruz. Kettle çalıştırmıyoruz, onun yerine bazen hani ateş yakıp orada ısıtıyoruz. Çok fazla bir tüketimimiz olmadığı için bağlatmayı da düşünmedik ve hani güneşten aldığımız enerjiyi kullanmak da bir tık keyifli de. Burası bizim kitaplığımız. Ceyda'da ben de kitap okumayı çok seviyoruz. Çok fazla kitabımız var ve büyük bir kitaplığa ihtiyacımız vardı. Bu tahtalarda inşaattan kalan inşaatlı keresteler. Dedik ki neden bir kütüphane yapmayalım bu tahtalarla, arta kalan tahtalarla. Ve böyle bir kütüphane yaptık. Çok sevdik ikimiz de. En alt sırada kişisel gelişim kitaplarımız var. Ceyda ile beraber okuduğumuz. İkinci sırada gene Ceyda Günalp'in kendi sevdiği kitaplar, seçmeceler. Üçüncü sırada benim bombastik İş Bankası klasikleri çok seviyorum. Burada da Biricik Karıcığımın yazdığı ilk kitap var. Bunu buraya ben koydum. Tavsiye ederim. İkincisi de yolda. Burası bizim açık mutfağımız. Bölmedik mutfağı oturma odasıyla beraber. Bu da benim kendi yaptığım hem çalışma masamız, hem yemek masamız, hem arkadaşlarımız geldiği zaman oturup beraber yemek yediğimiz masamız. Mutfağın açık olmasını çok seviyorum çünkü çok fazla vakit geçiriyorum mutfakta, çok fazla yemek yapıyorum. Bunun en büyük sebebi burada yemek sepetinin olmaması. Yani karnımız çok acıktığında, bitap da düşmüş olsak mutlaka bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Özellikle çok fazla arkadaşımız geliyor ve onlarla sohbet ederek yemek yapmak çok hoşuma gidiyor. Sadece alt dolaplar var aslında bu mutfakta. Özkan'ın çok sevdiği raflardan alıp koyduk. Onun tercihiydi bu. Kavanozların yan yana sıralanması, baharatların, işte baklagillerin falan. Onun dışında bu ferahlığını ben çok seviyorum mutfağın. Mutfakta dolap olmadığı için ben bunu avantajıma kullanmak istedim. Mutfak aksesuarlarını inanılmaz seviyorum. O yüzden böyle dizi dizi yine bit pazarlarından bulduğum bakır şeyleri dizdim. Ben banyoda tropik bir hava yaratmak istedim. O yüzden internette biraz araştırma yaptım ve bu tropik papağanları satan İngiltere'de bir internet sitesi buldum. Oradan sipariş ettim. Londra'dan geldiler. Onun dışında uzak doğuda sahillerden topladığım ilginç şeyleri yanımda getirdim. Onu camın kenarına sıraladım. Bir tane bitki ekledim buraya. Zaman içinde birkaç tane bitki daha eklemeyi düşünüyorum. Böyle girince bir jungle havası olsun istiyorum burası. Ahşap bir evin iç kaplamalarını yaparken lambiri almanız çok daha doğru. Ama bizim tam o dönem biraz paraya sıkıştığımız bir dönemdi ve nasıl daha kolay çözebiliriz bu konuyu diye düşündük.
Duvarda gördüğünüz bütün tahtalar inşaatlık kereste. Normalde bununla iskele yapıp ev yapıyorlar. Sonra atıyorlar, kalıp tahtası olarak atıyorlar. kullanıp atılıyor aslında. Çok kullanışsız bir tahta aslında ama biz hepsine teker teker zımpara ve boya yaptık. Yaklaşık 300'den fazla tahtaya. Ve bence gerçekten güzel gözüktü. Lambirden de altta kalır bir tarafı yok bence. Sence? Evet, yok. Şu aralık olması falan hoşuma gidiyor benim. Böyle Benim de vahşi gözüküyor. daha yamukluk olması daha keyifli. Onun dışında yerlere ben terakota istiyordum. İtalyan evleri gibi gözüksün istiyordum biraz. Ama o da biraz pahalıya patladı. Öyle olunca terakotaya benzeyen bu seramikleri bulduk. Fethiye'den getirttik onu da. Yaklaşık 1/4 fiyatına geldi. Burası bizim yatak odamız. Oldukça sade tutmak istedik. Sadece cibinlik ve benim yine bit pazarlarından ve H&M'den aldığım çerçevelerle kendi fotoğraflarımızı daha bir ay önce, yani evlendikten 2 sene sonra ancak yerleştirebildim. Bir gardırop yerine böyle bir eşek kullanmak istedik. Zaten çok fazla eşyamız olduğu söylenemez. Olanları da sık sık eleyerek veriyoruz ihtiyacı olan insanlara. Sadeleşmeye çalışıyoruz her defasında daha fazla. Yapabildiğimiz kadar tabii. İleride buraya bir merdiven koyup gece yıldız seyretmeli bir düzenek de kurmayı düşünüyoruz. Zamanı gelince. Şimdi verandadayız. Evin arka tarafındayız. Direkt vadiye bakıyoruz, orman tarafına. Genelde kahvaltılarımızı ve akşam yemeklerimizi burada yiyoruz. Bu görmüş olduğunuz masayı da ben gene şöyle inşaatlık kerestelerden, artık alanlardan ben şeyler yapmaya çalıştım. Gene sabahlarımız ve akşamlarımız yemek esnasında burada geçiyor. Arkadaşlarımız geldiği zaman gene burası toplama noktamız gibi bir şey oluyor. Bu masa önceden yan taraftaydı. Birazdan sediri göreceksiniz. Biz buraya bir sedir koymuştuk. Ben Pinterest'i çok fazla karıştırıyorum ve orada hani gördüğüm fikirlerden esinlenerek bir şeyler yapmıştık. Fakat şu an güneye bakıyoruz ve Bodrum gibi bir yerde özellikle yazın inanılmaz sıcak oluyor güney cephesi. Bunu hesaba katmamıştık tabii. Öyle olunca bu masayla sedirin yerini değiştirmeye karar verdik. Masayı da yine yan tarafa koymuştuk. Orada da Pinterest'ten bir resimden etkilenmiştim ben. Böyle tepede beyaz ışıklar var falan. Bir gün neyse yaptık o ışıkları, koyduk masanın tepesine. Bir açtık ışıkları, bütün vadideki böcekler, sinekler hepsi bizim masada. Hiç öyle fotoğraflardaki gibi olmuyormuş, yani bize hiç iyi gelmedi o görüntü. Öyle olunca renkli ışıklara döndük, masayı buraya aldık. Daha kısık ışıkta yemek yiyoruz falan. Burası bizim yaz bahçemiz, yaz salonumuz aslında. Az önce salonda gördüğünüz kirlentleri biz yazın burada kullanıyoruz. Çünkü bütün vaktimiz burada geçiyor. Daha önce şeyden bahsetmiştim, işte sedir verandadaydı ve çok sıcaktı. Sediri buraya getirdik çünkü burası sürekli rüzgar alan bir bölge. Efil efil oturuyoruz, kitabımızı okuyoruz, kahvemizi içiyoruz. Burası dinlenme köşesi gibi. Arkada bostanımız var, bir yazlık bostanımız vardı ama seyahat edince orayı biraz kuruttuk. Kışın yeni bir kışlık bostan yapacağız. Yetim de bizim komşumuzun köpeği, bizi koşulsuzca seviyor. İlk buraya su basma yaptırdığımız gün fotoğrafı var Yetim'in. O gün bugündür bizi yalnız bırakmadı. Bizi kendi sahibinden daha çok seviyor gibi hissediyorum. Bütün gece bizi koruyor. Tilkilerden, yaban domuzlarından, olası bütün diğer hayvanlardan. Bir de onun arkadaşları var. 3 köpek sabaha kadar havlıyorlar sağ olsunlar. Biz onları çok seviyoruz. Az önce de bahsettiğimiz gibi hani 60 metrekare bir ev yaptık ama aslında yaşam alanımız 600 metrekare. Evin arka tarafını ve yan tarafını bitirdikten sonra ön tarafta da çok büyük bir alan kaldı ve oraya da ne yapsak diye düşünürken atölye yapmaya karar verdik. Hem inşaat yaparkenki eşyalarımızı koyacak hem daha sonra yapacağım ahşap işleri için bir alana ihtiyacım vardı.
Dedi ki burayı niye böyle bir atölye olarak değerlendirmiyoruz? Evimize bir yol yok. Zeytin ağaçlarının arasından yürüyerek geliyoruz buraya. Ve yol olmayışı çok hoşumuza gidiyor. Benim en sevdiğim manzara vadi manzarası. Sağ tarafta verandanın baktığı. Ama onun dışında zaten burada bütün zeytin ağaçlarıyla sarmalanmış hissediyoruz kendimizi her zaman. Bir diğer güzel özelliği de bu arazinin. Aslında böyle hiçliğin ortasında gibi gözüküyor olsa da hemen köyün yanı başındayız. Sadece bir yokuş çıkarak böyle bir yere varıyoruz. Yani 100 metre ötede aslında bakkalımız, dolmuşumuz, her şeyimiz var. Hem bu kadar kolay olup hem bu kadar yalnızmış gibi yaşıyor olmak da çok hoşuma gidiyor. Umuyoruz ki bu bölümü keyifli bir şekilde izlersiniz. Benim son olarak eklemek istediğim bir şey var. Bu topraklara geldiğimizde sadece biz seçmedik burayı. Komşular da bize inanılmaz sahiplendiler ve çok sevdiler. Hatta çok yaşlı bir teyze bize ev yaparken evladım dedi, biz askere gidenlere ve ev yapanlara para veririz dedi. 50 lira verdi bize. O kadar duygulandık ki duvarın bir köşesine, içine, o iç yalıtımın içine yerleştirdik. Nerede olduğunu hala hatırlıyoruz. Çok anlamlıydı bizim için. Çok yardımsever gerçekten yaşadığımız yerdeki köylüler. Ve o da insana farklı bir huzur veriyor. Özkan Melih Aşan'dan bahsederken onun kitabını aldığını ve ona işte danışmanlık için mail attığını söylemişti. Bir gün vapurda giderken bana kitabı verdi. Ceyda dedi, lütfen ön sözü okur musun dedi. Şöyle bir cümle gözüme çarptı benim. Hemen belirtmekte fayda gördüğüm bir konu, yaşamımdaki ana fikrin doğal yaşamak değil, canlı olarak kendi doğamı tanımlamak olduğudur. Bu ön sözde beni duygulandıran başka şeyler de oldu ama bu cümleden çok etkilendim ve düşündüm. Biz ne zaman kendi evimizi yapamayacağımıza inandırıldık acaba diye. O yüzden bizim hikayemizin başladığı kitap bu kitap. Umarım sizin hikayenizin başladığı da bir video olur.